Uzak zamanlardan yeniden merhabalar. Bugün yeni ve ilginç olduğunu düşündüğüm bir konudan bahsedeceğim. İlk başta belki biraz garip gelebilir ama konumuz 1880'li yıllarda Batı Anadolu'da yaşayan Yörüklerin saç modelleri veya saç kesimleri diyelim. Aslında uzak zamanlarda çoğunlukla bir zamanlar Anadolu'ya gelmiş yabancı gezginlerin çizimlerinden veya gravürlerinden bahsediyorum. Bunlar çoğunlukla ya henüz fotoğraf makineleri olmadığından veya fotoğraf makinesinin henüz icat edilmediği zamanlara ait şeyler. Çoğunluğu gravür olan bu eski görseller sayesinde eski Anadolu'nun nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Fakat bugün gravürlerden farklı olarak 1883 gibi aslında göreceli olarak fotoğraf teknolojisi için oldukça erken bir zamanda Anadolu'da çekilmiş birkaç fotoğrafa bakacağız. Düşünün, yıl 1883 ve Anadolu'ya, bugünkü Fethiye'ye gelmiş Avusturyalı ve Alman bir arkeolog ellerindeki bir fotoğraf makinesi ile o dönem bölgede yaşayan Yörüklerin fotoğraflarını çekiyorlar. Yaşamlarının, giydikleri elbiselerin, saç kesimlerinin ve hatta takılarının fotoğrafları. İyi ki de bu fotoğrafları çekmişler ki biz de bu fotoğraflar sayesinde 1883 yılının Yörüklerini, Türkmenlerini görebiliyoruz. Peki 1883 yılında bu fotoğrafları kim, neden çekti? Bir arkeolog ve bir antropolog Avrupa'dan kalkıp da neden Anadolu'ya geldiler? Üstelik o zamanlar ulaşım şartlarının hiç de kolay olmadığı ve imkanların oldukça kısıtlı olduğu Anadolu'da ne işleri vardı? Cevap antropoloji, yani insan bilimi. O zamanların bakış açısıyla farklı ırklar, farklı kültürler, farklı inançlar ve tabii ki arkeoloji. Son hız dünyaya açılan, dünyayı tanımaya çalışan, dünyayı sınıflandıran Avrupa var. Ve bu amaçla Avrupalı devletlerce dünyanın hemen hemen her köşesine gönderilen bilim adamları, arkeologlar, maden uzmanları, biyologlar, antropologlar ve hatta botanikçiler. Felix von Luschen ve Eugen Petersen, Alman ve Avusturyalı bilim adamları. Uzmanlıkları geniş, doktor, antropolog, arkeolog ve etnografya uzmanları. Birlikte Anadolu'ya gelen bu iki bilim adamı burada yaptıkları çalışmaları Reisen in Lycian, Milyas und Kibratis, yani Likya, Milyas ve Kibratis'e Yolculuk isimli iki ciltlik bir kitapta topladılar. Avusturya hükümetinin desteğiyle yayımlanan bu iki ciltlik kitabın ilk cildinde Batı Anadolu tarihiyle ilgili araştırmalar var. Likya'nın, Kibratis'in ve Milyas'ın antik şehirleri ve kalıntıları ile ilgili detaylı bilgiler ve tarihi kalıntılara ait çeşitli çizimler var. Fakat bu ilk cilt konunun biraz dışında kalıyor. Felix von Luschen'a ait çalışmaların yer aldığı ikinci cilt ise benim için oldukça ilginç. Aksi takdirde bu iki ciltlik kitap ve iki bilim adamı ne bu videoya sığar ne de ikinci bir videoya. Öyle ki mesela ikinci ciltte Fethiye'nin Dodurga köyünde yaşayan insanların kafatası ölçümleri dahil var. Düşünün, 1883 yılında Avrupalı bir bilim adamı bugün bile ulaşması zor bir dağ köyünde, Fethiye'de, Dodurga'da insanların kafataslarını ölçüyor. Köylere ait tablolar oluşturuyor, insanların boyları, yaşları, göz renkleri vesaire her şeyi bu tablolara kaydediyor. Tabi bunları o dönemin şartlarında ve o dönemin antropolojisinin bakış açısıyla değerlendirmeyi unutmamak lazım. Yoksa yanlış kapılara çıkarız. Zaten konumuz da bu değil. Ne demiştik? Konumuz 1883 yılında Batı Anadolu'da yaşayan konar göçer Yörüklerin saç kesimleri. Tabi baştan belirtmek lazım. İkinci cilde ait fotoğraflarda sadece Yörükler yok. Ermeniler, tahtacılar, Luschen'ın yazdığına göre Zgevner, yani Çingenelere ait fotoğraflar da var. Sadece insanlar da değil, bölgeye ait birçok yerin fotoğrafları var. Kitap zaten 17 Nisan 1882 tarihinde ve Anadolu'ya ilk ayak bastıkları yerin fotoğrafı ile başlıyor. O zamanki ismiyle Makri, yani bugünkü Fethiye. Hatta bugün Fethiye Kaymakamlığı'nın bahçesindeki sarkofajın tam da oradan. Konuya ilgisi olan arkadaşlar bu eski kitabı internette bulabilirler. Bulamazsanız ben sizin için bir yere yüklerim. Dileyen oradan indirebilir. Biz Yörüklere geri dönelim. Felix von Luschen çektiği bu portrelerin alt kısımlarına bazı başlıklar atmış. Örneğin
Likiş Tverken gibi. Yani Türkçesiyle Likya Türkü. Fotoğrafını çektiği her insanı önden ve yandan kadraja almış. Böyle olunca bu insanların saç kesimleri de oldukça dikkat çekiyor. Fotoğraftaki yörüklerin başlarının üst kısmında kuyruk şeklinde bir saç bıraktıkları görünüyor. Anlaşılan o ki 1880'lerin ortasında Anadolu'da yaşayan yörükler Orta Asya'dan getirilen bazı kültürel öğeleri halen bir şekilde yaşatmayı başarmış gibiler. Tabi bu o zamanlar için, yani 1800'lü yıllar için geçerli. Zaman ve değişim gözlerden uzak, çadırlarında dönemin şartlarıyla ulaşılması zor yerlerde yaşayan bu insanları fazla etkileyememiş. Bu saç kesimi Selçuklularda oldukça yaygın bir modeldi ve belli ki Selçuklularla Anadolu'ya gelen bu farklılık Yörüklerde, Türkmenlerde 1800'lere kadar Anadolu'da yaşamayı başarmış. Bu fotoğraflarda benim dikkatimi çeken güzel bir ayrıntıydı. Ben bu fotoğraflardan bazılarını bilgisayarda otomatik olarak renklendirdim. Bazıları güzel oldu. Mesela şuna bakın. Felix von Luschen ona Almanca Zgevner, yani çingene demiş. Ya da şuna bakın. Bugünkü Kınık'ta bir yörük çadırı. Şürüken Zelt, yani yörük çadırı başlığını atmış. Yani o dönemlerde halen çadırlar kuruluyor, 1800'lerde çadırlarda konar göçerler yaşıyor. Yörüklere ait çeşitli aletler, bıçaklar, orak ve yün eğirme araçları gibi birçok çizim var. Hatta yörük kadınlarının takıları da var. Ve bir Antalya Elmalı fotoğrafı. 1883 yılında Antalya Elmalı. Bu fotoğrafı ben otomatik olarak renklendirdim. Bir tahtacı fotoğrafı. Çok ilginç ve güzel. Özellikle kıyafetler çok güzel. Ve yine başka bir tahtacı fotoğrafı. Benim otomatik olarak renklendirdiğim bir fotoğraf daha. Evet, uzak zamanlarda bu sefer eski yabancı bir gezginin, bir bilim adamının Anadolu'da 1883 gibi fotoğraf için, Anadolu için çok erken ve bizler için çok eski bir zamana gittik. Belki biraz garip ama 1883 yılında Anadolu'da yaşayan Yörüklerin saç kesimlerini gördük. Eski zamanlardan gelen kültürün, alışkanlıkların halen bir şekilde çadırlarda yaşatıldığını gördük. Amacım eski Anadolu'ya, Anadolu tarihine farklı bir pencereden bakmak. Gravürlerin, eski Anadolu gezginlerinin ve seyahatnamelerin penceresinden Anadolu'ya bakmak. Bana destek olmak için uzak zamanlara abone olabilirsiniz. Tekrardan yeni bir gravürde veya bir tarih kitabında görüşmek üzere, herkese sevgiler.